Günaydınlar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi 89 yılından bahsedeyim ben size. 89 yılı kaç sene olmuş oluyor? Hesap edin. 88 deyin hatta. Onca yıldır burada bizim evimiz var. Alaçatı ilk kurulduğu günden beri biliriz. Ne zaman para el değiştirdi? Ne zaman bu kapılarda, gece kulüplerinde, otel dedikleri bu evden bozma yerlerde ne bileyim parası olan, şöhreti olan fenomen adı altında saçma sapan insanlar ağam paşam diye kapılarda karşılanmaya başlandı. İşte o zaman Alaçatı'da her şey değişti. Neden bahsediyorum? Dilan Polatlar'ın korumasının yani kocası Engin'in kuzeninin vurulmasından. Alaçatı'nın göbeğinde oluyor bu olay. Bütün bu ara sokakların filan olduğu, bütün milletin gezdiği, dolaştığı, güpegündüz olan bir silahlı saldırı. Otel sahibi çıkıyor. Ah o bizim otelimize sandılar. Bizim otelimize asla böyle bir şey. Eskiden Dilan Polat gibi bir müşteri kapısından içeri komazlardı. Siz öyle esnaf oldunuz ki hem gece kulübü sahiplerine söylüyorum hem otel sahiplerine söylüyorum. Parası olsun çamurdan olsun, parası olsun mafya olsun, parası olsun bin suçtan aransın. Kapılarda karşılayıp yalakalık yapmaktan bir halsiniz. Siz kalitesi olan, parasını akıllıca harcayan kimsenin dönüp yüzüne bakmıyorsunuz. Siz kim kime bahşiş vermiş, kapıda valeye kaç lira sıkıştırmış, bunlara bakarak adam değerlendiriyorsunuz. Ondan sonra da çıkıp bizim mekanımız temiz, bizim mekanımıza hiç saldırı olmaz diye ağlıyorsunuz. 3-5 tane sonradan görme gelecek orada para ezecek de size iki etiketleyecek diye yapmadığınız şebeklik ve onursuzluk kalmıyor. Ondan sonra başınıza bela alıp mekanınızın önünde sadece bu otel için demiyorum. Adam kurşunlanıldığında bu serserilerin peşinden sürükledikleri gelip bu halkları yediğinde ay diye ağlıyorsunuz. Alaçatı'da eskiden caz sesleri, klasik müzik sesleri duyulurken antikacılar çarşısıyken Acımemiş. Şu anda açık bir pavyona dönüşmüş durumda. Yani göbek havaları 9-8'likler birbirine karışıyor. 9-8'lik de severiz ama Hacı Memiş bunun yeri değil. Orada 200 yıllık İstanbul Üniversitesi sanat tarihçilerinin gittiği bir cami var, okuduğu, ettiği. Orada bir bilmem ne var. Rum evleri var, bir eski ruh var. Abi pavyon yapacak yer mi yok? Her yer pavyon olur. Niye siz sanatla, tarihle uğraşıyorsunuz pavyon yapmak için? Biz Hacı Memiş'in sokak aydınlatmalarını floresan renginden, beyazdan sıcak renge, sarıya dönüştürüp orayı hani güzel antik hava vermek için kaç imza topladık bundan 10-15 sene önce ya. Böyle uğraştık biz bu toplumla, bu sokaklarla. Gelip ortasına pislediniz. Ama bunun en büyük sorumlusu sonradan görme, asla egeli olamayacak, asla modern, medeniyet sahibi olamayacak insanların gelip parayla abi bilmem ne oteline gidiyorsun. Mekanı neresi? Doğunun ötesi. Kim sahibi? Aşiret. Ulan aşiret de bir kültür de ne alaka Ege'de yani? Apıya böyle yılbaşında bir otelde bir şey yaptık. Raconcu abiler, erkek erkeğe gelmeler, dayı dayı tripler falan. Ne oluyorsunuz? Böyle bir yer değil de Ege ya. Ben de lise öğrencisiyken burada evimiz varken 1988'de 89'da minicik eteklerle sokakta dolaşırdık gece yarısı da kimse bir şey yapmazdı. Para öyle varoşlara geçiyor, el değiştiriyor. İnsanlar yaşadığı kültürün zihniyetini buralara taşıyor. Sınıf atlamak, Alaçatı, Bodrum. Bodrum çok kalabalık, orada lider olamayız. Alaçatı küçük ele geçiririz deyip de 3 kuruş parası olan gelip burada otel devralıyor. Sonra iti kopuğu otele doldurup adam zannedip 3-5 kuruş saçıyorlar diye. Çünkü kolay kazanılan kolay saçılır. Kafası iyi olan insanlar hem maddeyle hem alkolle iyi olan insanlar da kolay para harcar. Namusuyla kazanan bilinçli harcar. Net bilgi. Ondan sonra ay otelimize bir şey olmadı. Boşuna sonradan tutuşma. Böyle otellere de gitmeyin her müşteriyi kabul eden otele. Tam vedalaşıyorduk. O an tam vedalaşırken kapıda da korumaları arabayı getirmeye gitmişti. Kapıda arabayı getirmeye gittiklerinde biz içeriden 3 el falan bir silah sesi duyduk. Hemen eşim falan koştu zaten. Hani herkes şoka girdi ne oluyor diye. Bizim de ailelerimiz arıyor. Perişan oldular. Hani otele mi saldırı oldu? Kesinlikle otele hiçbir saldırı olmadı. Burası Alaçatı biliyorsunuz. Sokaklar, sürekli arabalar geçiyor, insanlar geçiyor. Olay sokakta. Zaten sabahtan beri orada bekliyormuş 9'dan beri. Çıkılmasını bekliyormuş. Yani otele herhangi bir saldırı olmadı. Dışarıda oldu. Sadece o an vurulduktan sonra Engin Polat beyefendiye doğru
gelmek için bu tarafa yöneldiğinde zaten o an eşim de silah sesini duyduğunda dışarı çıkıyor. Yardım amaçlı hemen zaten otele doğru yürüyünce ben vuruldum diye yardım amaçlı hemen onu alıyoruz. Odaya alıyorlar. Ben zaten bakamadım, o kısımlarda yokum. Yani sabah saat 9'da biri geliyor oraya. İşte oturuyor, bayağı bekliyor zaten. Olay sanırım öğleden sonra falan oldu. Yani o anlık panikle saatin bile farkında değildik. İşte Can Polat Bey aracı buraya alıyor. Biz içeride oturuyoruz. İşte çay kahve falan içtik. Ondan sonra işte Can Polat Bey arabayı yüklemeye geliyor. İşte valizlerdir, işte eşyalardır gibilerinden. Yani kameralardan da izlediğimiz üzere Can Polat Bey burada dururken şahıs geliyor. Bir el ateş etmeye çalışıyor. Silah tutukluk yapıyor sanırım. Ondan sonra Can Polat Bey ona bakarken tekrardan şahıs geliyor. Bu sefer 2-3 el ateş edip burada düşüyor Can Polat Bey. O sese bizim çıkmamızla beraber biz Can Polat Bey'i direkt içeriye aldık. O yüzden biz çıktığımızda zaten yoktu kimse. Can Polat Bey direkt geldi, vuruldum dedi, böyle kendini tutuyordu. Ondan sonra biz hani, çünkü çok kötü bir şeydi yani ya. Hani anlatılmaz bir şey. Biz direkt kendisini içeri çektik ve tampon falan yapmaya başladık. O esnada ambulans aradık. Yani dedikleri, eşimin de dediği gibi otele saldırı falan tarzı bir şey değil yani. Zaten biz otelin bahçesinde oturuyorduk. Saldırı tarzı bir şey olsa Allah göstermesin belki daha büyük bir şey olabilirdi. Hani biz Can Polat'la direkt Yani saldırı tarzı bir şey olsa derken de kendilerini aklıyorlar. Yani bizim otele hiçbir şey olmaz. Abi façanız nedir öyle? Otel sahibi kadının tırnaklar pençe, saçlar belde kaynak. Yani bak hakikaten ciddi söylüyorum. Çeşme'de, Alaçatı'da bütün varoştan gelen herkesin saç ve tırnak modeli bu. Evde çalıştıracak asistan bulamazsın. Pençe, tırnak, takma, saç. Ve konuştular mı? Yer gök yani. Böyle bir kalitesizlik, böyle bir prototip yok, almış yürümüş. Biz gerçekten yaz kış burada yaşayanlar veya yıllardır buraya gelenler, bizim bir harita şeyimiz var, zamanlamamız. 15 Haziran 15 Eylül arası sokağa çıkmıyoruz, Alaçatı'ya inmiyoruz, Çeşme Marina'ya gitmiyoruz. Kalabalık yerlerden uzak duruyoruz. Tam tersi yönlere yöneliyoruz. Çünkü rezalet abiciğim, böyle işletmeci olmaz. Bunlar buradaki binaları kiralıyorlar. Burada ciddi kara para aklanıyor. Daha düne kadar foseptik çukuru olan, yani kanalizasyon yoktu Alaçatı'da, Çeşme'de. Foseptik çukurları dolar, bunları gelir çekerlerdi. Foseptik çukuru olan evleri şu anda milyon dolarlara satmak nedir kardeşim? Neyi şişiriyorsunuz burada? Yıllık kira peşin alıyorsunuz Alaçatı gibi yerde. En minimum 800 binden başlıyor yıllık kira. İşte aylık 75 bin, 80 bin, 90 bin. 50 bine 1+1 zor bulursunuz. Zor. Şimdi 80 bin, 800 bin, 960 bin yuvarlıyorlar. 1 milyon emlakçıya verdin. Bilmem neye verdin. 1,5 milyona eve girdin kardeşim. O evin ederi böyle değil ki. Ben 1,5 milyon her sene versem ev almayı beklerim 10 yılın sonunda. Kim veriyor bu rezilliklere, kim okey diyor? Günlük villa kiraları 25 bin liradan başlıyor. Oteller inanılır gibi değil. Herkes yazlık evini bozmuş. Butik otel, özel otel, pansiyon. Kaç odan var? 4. İşte 6-7 odası olan da bölmüş, böyle ağıl gibi yapmış. Rezalet. Turizmcilikten hiç anlamayan ve her sene el değiştiren oteller sürüsü. Bütün Doğu burada, buralı kaçmış. Doğu'nun kötülüğünden değil ama Doğu'nun bir kültürü vardır. Doğu kendi kültürünü Batı'da, Batı kendi kültürünü Doğu'da uygulayamaz. Ben arkadaşım şimdi Louboutin pabuçları giyip, kıçımda eteğimi giyip, göğsüme V çatalı çakıp, saçlarımı kıçıma kadar açıp, panter tırnağı yapıp, tamam mı? Bir dudağım yerde, bir dudağım gökte, memelerim dışarıda. Antep meydanında, Urfa meydanında, Siirt, Batman, aklınıza gelen Doğu illerinin hepsini sayın. Elazığ, yürüyebilir miyim? Hayır. Yürüyemem, yürünmez, yürünmemeli. Her yerin bir raconu var. Rize'de, Urfa'da, e, yani Karadeniz'in birçok köşesinde de yürüyemem. Anadolu'nun da. Olmaz. Onlar da buraya geldiği zaman buraya uyacak. Buradaki de oraya geldiği zaman oraya uyacak ki toplumun huzuru bozulması. Plaj kıyafetiyle burada sokakta yürüyecek kadar don giymeyi unutmuş insanları da kınıyorum. Almanya'dan veya yurt dışından gelip orada kendileri kapalı olup burada çırılçıplak soyunup, cidden çırılçıplak arkadaşlar. Bikini daha kapalıdır. Popo arası tanga giyiyorlar, sütyen giymiyorlar. Tamamen file giyip çıkıyorlar. Yani gelin bakın burada, sorun insanlara yani. Gerçekten bakamıyorsun insanlara. O yüzden de bir sürü abaza buraları doldurmuş durumda. Açık bir et pazarı var burada. Kalite yerlerde. Yani bu Alanya falan, gördünüz değil mi oradaki haşeratları? Alaçatı'nın böyle olmasına inanılmaz üzülüyorum. İzmir'in bir ilçesi Çeşme çünkü.
Kendi halinde bir Ankaralıların birkaç sitesi vardı. Biz de Ankaralıyız köken olarak. Bir İzmirliler gelir giderdi. O kadar işte 2-3 İstanbul'u bilirdi bilmezdi. Şimdi İstanbul'u da gelmiyor. Kimse gelmiyor. Gelmez. Niye gelsin? Buranın şöhretinden, o birkaç sene önceki şaşasından haber alıp ulan biz buradan ne kotarırız diyen böyle mafyozcuklar geliyor. Rezil olmuş durumda sokaklar. Gerçekten muhteşem bir doku, gerçekten muhteşem bir doğudan gelen batıda batılı nasıl geziyorsa öyle gezmeli Kübra'cığım. Ben de doğuya gittiğimde doğulu nasıl geziyorsa öyle gezmeliyim canım benim. Zaten doğrusu budur. Nerede nasıl giyineceğini bilmektir hayatım benim. Yoksa doğulunun batılıya, batılının doğuluya söyleyecek bir sözü yok. Kimse kimseden üstün değil, kimse kimseden farklı değil. Alışkanlıklar. Biri geliyor aşiretim diyor mesela. Ben aşiret nedir bilmem ki mesela. Ne o? Bilmiyorum ki öyle bir şey işte ama girersem içine ona göre yaşamalıyım değil mi? Öğreniyoruz işte bu şeyden, yeraltı dizisinden, oradan buradan şuradan bir yerlerden. Değil mi efendim? Her raconun, her kültürün raconuna göre yaşamalıyız. Yani o yüzden herkes her yerin dokusuna uyum sağlayacak. Ben de burada öyle racon kesen adamlar, arabeskler, mafyalar, ayağına sıkarız kıçından vur. İnanılmaz yani fazlalaştı ya. İnanılmaz fazlalaştı burada. Alacatta olmayacak şeydi bunlar. Yani. Kapılarımızı kilitlemezdik biz. Şimdi her mekanın önünde bir silahlı saldırı. İnfazlar, bilmem neler. Nereli diye soruyorsun. Hiçbiri buranın yerlisi değil. Onu bir söyleyeyim yani. Hiçbiri ikametini buraya almış bile değil. Bırak buranın yerlisi olmayı. Şimdi devam edelim efendim. Sen çarşaflı olarak Kuşadası'nda gez şekerim. Çarşaflı olarak Kuşadası'nda gezmene bir şey diyen mi var? Yani ama plaja çarşaflı olarak gitmeni yadırgarım. Mesela denize girmeyeceksen 50 derece sıcakta çarşafla ne yaparsın mesela? Güneşlenmiyorsun, denize girmiyorsun. Amaç ne mesela? Havada 50 derece, 40 derece, 42 derece. Onu merak ederim. Ha, akşam hava serinlik, manzaraya bak. Kıyafetinle ilgili değil, sağlığından endişe ederim sadece. Çarşaflı olarak sağlığından endişe ederim. Ne yapıyor acaba plajda öğle vakti kapkara diye. Ne yapıyor? Ne yapıyor derim yani. Suya giremiyor. Güneşlenemiyor da ne yapıyor acaba? Bir de hava 50 derece derim yani. Yazık kadına derim bir su getiririm sana yani. Haşamalı da bilmiyorum. Haşamalı normal buluyorsa ben normal bulmuyorum ya. Vücuduma o kadar yapışan ıslak çamaşırı normal bulmuyorum. Sen aşamalısın. Çıplak kadın kıçı görüyorsun. Ne oluyorsun o zaman? Sen aşamalısın, karın aşamalı ama üstsüzlerle, çırılçıplaklarla denize giriyorsunuz. İmanınız, abdestiniz kaçmıyor mu o zaman yani? Merak ediyorum onu. Bana ne giyersen giy. Kendi pişiğin. Kendi pişiğin yani. Kendi istiliğin, kendi deri sorunların onlar. Benim değil. Ne giyersen giy. O kadar görsele bakmıyorum. Yani senin için endişelenecek de değilim. Cildi bir problem yaşar mı bu kadar ıslaklar kalırsa diye. Ama şunu da merak ediyorum. Çırılçıplak insanlara bakmak abdestinin namazını kaçırmıyor mu diye yani. Yani onu da merak ediyorum anladın mı? Ne? Bu çarşaf değil konu zaten. Aynen ya. Bize ne yani? Bana ne? Sen çarşafı kendi inancın doğrultusuna giyiyorsun. İnşallah senin cennete gitmene yardımcı olur. Ne diyeyim ben? Bana ne? Ama gerçekten feci. Yani bu mafyözlük, raconculuk yani anlatılır gibi değil. Bir devam edelim bakalım kendini aklamaya çalışan otelcilere. Bütün herkesi içeriye soktuk biz. Hani olur döner bir daha aynısı tekrarlanır diye. İşte biz içeri tampon falan o esnada direkt bütün şeyleri aldık. Zaten hani baktı bakalım dışarıda etrafta kim var kim yok diye. O an kimse yoktu zaten etrafta. Zaten at sıkan direkt koşarak kaçıyor. Hani kalabalığın içine mi girdik ne oldu bilemiyoruz yani onu. Sanırım bir gözdağı vermek amaçlıydı. Direkt beyefendi Can Bey'e direkt gelip ateş ediyor. Yani tabii hedefte kim vardı bilemeyiz ama hedefte Can Bey oldu yani. Yani sonuç olarak yani herkes burada insan evladı yani kim böyle bir şey olsun ister ki yani. Hepimiz bir can taşıyoruz yani sonuç olarak. Şimdi niye böyle kim böyle bir şey olsun istere falan varıp savunmaya geçiyorsun? Psikolojide kendini savunmak hata bende de bekler biliyorsunuz değil mi? Kim böyle bir şey olsun ister ki? Dilan Polat kıçından korkuyor sürekli konum atıyor. Abi neyin konumunu atıyorsun sen ya? Yani yine Dilan Polat'ın tabii bin bir filtreli haliyle millet orada ambulans peşinde, jandarma peşinde, polis peşindeyken Dilan Polat'ın çıkıp da sosyal etkileşim peşinde olması inanılır gibi değil arkadaş. Bir verelim yani. Onu da verelim. Nereye koyduk onu da verelim.
Ben onu her zaman götürürüm. Seni Sıkıntı yok. seviyorum Keltoş. Ben de seni seviyorum her zaman. Bir aile. Her zaman. Tamam, bugün itibariyle barışık problem Barıştık yok. bugün İşte burada bu samimiyete ne olacak, kocasının kuzeni yani, tabii ki samimi olacak. Can Polat'ı vurdular. Ne olur. Allah'ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olur polis ambulans gelsin. Ne olur bekliyoruz, odada kaldık hepimiz. Ne olursunuz. Allah'ım ne olur polis ambulans. Polis ambulansı sosyal medyadan istiyor. Yani 112 gibi bir şeyin farkında değil. Filtre açıp oradan istiyor. Kendi çocuğu vurulan adamın yanında ya, vurulurken. Kulaklarını kapıyor. Oğluna sahip çık sen önce. Kendi çocuğu vurulan adamın kuzenin yanında. Kuzen de çocuğu bırakıp kaçıyor. Korumuyor yani orada. Adam çocuğa kötülük yapmak istese ister kaçırır ister vurur. Çocuk o kadar savunmasız ki o anda sokakta. Garibanın böyle kulaklarını kapamış. Önünde cinayet işleniyor. Kimse o çocuğun durumunu konuşmuyor cinayet anında. Herkes kendi şeyinde yani durumunu konuşuyor. Ha ne olur kapalı kal. Oğlum bile orada değildi o vurulma anında senin. Sen o kadar madem bu yeğeni kuzenini bilmem neni seviyorsun, tamam mı? Bakın bu narsistliğin en üst düzeyidir. Narsistler drama kraliçesi olur. Her an her ortamda ilginin tavan yapmak için ilgiyi, ağlama krizleri, sinir krizleri, patlama krizleri, hiçbir şeyle dikkat çekemiyorsa hastalık, bayılma, ayılma, onunla çekemiyorsa ağlama krizi, bununla çek. Narsist ilgi çekmek zorundadır. Dramıyla da ilgi çeker, acısıyla da. O yüzden bunu kullanıyor. Ya sen madem o adama çok acıyordun, tamam mı? O adamı senin yeğenindi, kuzenindi, akrabandı. Şu hallere ne koydun ya? Adam bagajı, dün de çok sıcaktı burası, inanılmaz. O sıcak havada o bagajı böyle tepeleme doldurmuş ağzına kadar. Tamam mı? Garibe siz orada köle muamelesi yapıyorsunuz. Ekstra da bavul almışlar burada alışveriş yapıp. Yapıyoruz. Kanka nasıl? Sana var ya, helal olsun, bak bu kadar Balık valizi. değil mi? Evet. Normalde gelirken sığmamıştı ama adam sığdırdı. Abi, gelirken Biliyor bu arabaları işi. dağıtmışlar. Evet. Tam biz gelirken bu kadar valiz yedik. Valiz çoğaldı sadece. Çünkü yine 2 tane valiz aldılar. Bir tane valiz aldı. Nasıl, çok mu sence valizler? Birazcık olabilir. Birazcık mı? Ama balık hissi yaptı mı? Bir sürü şey var ya. Neydi? 4 tane yok. Sen de kaç saat süreceksin abi? Böyle biz standart 5-6 saat gideriz. 5-6 saat. Normalde yol 4,5 saat sürüyor da. Dilan başı çek vallahi bu yolda. Biz artık kapı kapatıyoruz. Güvenli sürüş kardeşim. Aynen, Her en güzeli bence de. Biz de dönüyoruz arkadaşlar şimdi İstanbul'a. Ama haftaya tekrar buradayız. Geliyoruz. Hava da çok güzel ama şu an vallahi bomboş burası. Bizden başka hiç kimse yok. Şimdi yakalanan katil de aynı şeyleri. Adamı zaten köle gibi kullanmışsınız siz. Bakın katil zanlısı değil artık. Netleşti, yakalandı çünkü. Diyor ki Dilan Polat'ın şoförü Can Polat'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmadaki ilk detaylara göre talimat sözde, bakın bunlar iddia efendim. İddia Daltonlardan alınmış. Polat ailesinin konumunu Dilan Polat'ın paylaşımlarından öğrenmişler. Şüpheli hedeflerinin Engin Polat olduğunu, ancak Engin Polat'ın gideceği yerlerin güvenlik olması nedeniyle eylemi gerçekleştiremediklerini, talimat doğrultusunda Polatlardan bir yakınını katlettiğini söylemiş. Engin Polat ise ilk ifadesinde uzun bir süredir Daltonların kendilerini tehdit ettiğini söylemişmiş. Bunu efendim Seyhan Avşar paylaşmış. Oradan bu S.A. yani katil zanlısının efendim şeyi ifadesine ulaştığını söyleyen kişi. Orada en acı çeken kişiye gösterelim, onu da verelim madem. Maalesef ki efendim o küçücük çocuk, yani Dilan Polat'ın çocuğu. Zaten o çocukların artık normal olması beklenemiyor malumunuz. Bunca yaşadıkları travmadan sonra. Ben şimdi sizinle tövbe estağfurullah, o görüntüyü de paylaşacağım. Bu arada Engin ve Dilan çifti hastanedeyken kovulmuşlar ve cenazede istenmiyorlarmış. Bu da çok önemli. Çünkü koruma şey yapmak istiyormuş. İşi bırakıp ailesine gitmek, artık ailesine kavuşmak istiyormuş. Hal böyleyken işte bir küslük olmuş. Sonra verdiğim video var biliyorsunuz. Barışmışlar. Baksana adam o sıcakta köle gibi
ırgat gibi çalıştırıp kaç bavulu yükletip keyiflerine bakıyorlar. Sonra da kuzenimizdi, kardeşimizdi, fıtı fıtıydı yalanlarıyla devam ediyorlar arkadaşlar. Verelim. Şu anki durum bu ama hastanede istenmiyorlar, cenazede de istenmiyorlarmış. Aile istemiyormuş. Zannediyorum çocuğu ve eşi olacak bu kişiler. Son durum bu. Dostlarım, değerli kardeşlerim. Özür dilerim, son durum derken yanlış video verdim. Son durum şu efendim, hemen vereyim. Bir yandan da en son durumu takip ediyorum sizde yayındayken, olay taze olduğu için hemen yeni görüntüler geliyor. Şu anda hastanenin önünde cenaze teslimi yapılırken korkunç bir ağlama nöbetleri, bir olaylar yaşanıyor. Verelim. Evet, şu andaki durumda bu efendim. Şimdi cenazeye de istenmiyorlar. Bakalım bu iş. Gider, o cenazeye de gider. Ne yapacak? Cenazeye de gider. Adamla zaten küsmüş. Adam zaten işi bırakıyormuş. Adam zaten memleketine dönme peşindeymiş. Hiç olmazsa aklı sonradan gelmiş. Normalde akıl da sonradan gelmez yani bu tiplere. Bakın, kızı diyor ki, cenaze töreninde kızı, babama tatili diyor, mezar oldu diyor ki, babanın tatili değilmiş evladım. Görmüyor musun nasıl? Adı şu 5 bavulu taşısan o tatilde dinlendiğin gitmiş yani. İnanılır gibi değil. Şimdi tekrar gösteriyorum size, cenaze töreninde kızı maalesef fenalık geçiriyor. O görüntüyü de getireceğim. Babama tatili mezar oldu diyen kızının görüntüleri de gelsin efendim. Yazık ya. Yemin ediyorum, bir Alaçatı'da 3 gün geçirmek için. Bunların geçirdiği de tatil değil. 3 gün geliyorlar berbat o kalabalığa. Birbirlerinin teri tozu içinde. Babam nerede? Babam nerede benim? Babam nerede? Babam! Tatil mezarı oldu benim babama. Benim babama tatil mezarı oldu. 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 Allah kahretsin! Allah kahretsin! Allah kahretsin! Allah kahretsin! Benim babam! Benim babam! Şimdi bu şu anki görüntüler, cenazeden gelen görüntülerde efendim. Başka bir görüntü paylaşacağım. Bakın, burada Dilan Polat'ın oğlu olay anında, vurulma anında çocukcağız kulaklarını kapatıyor. Kadın video çekeceğine ona, çoluğuna, çocuğuna sahip çıkıyor. Cinayete şahit oldu çocuk, el kadar. Adam isteseydi çoktan ya çocuğunu kaçırmıştı ya onu da öldürmüştü. Sen nasıl böyle için rahat geziyorsun halen tatillerde ya? Nasıl bu kadar için rahat geziyorsun? Vereyim hemen efendim onu da. Yani adam, katil her türlü şey yapabilir. Çocuğuna erişimi var. Kadın halen tatilde açmış. Yardımı 112'den isteyeceğine gitmiş sosyal medyadan istiyor. Bakın, çocuğu orada görüyorsunuz. Vuruldu. Vurulma anı. Çocuk kulağını kapıyor. O mesafede bak, adam da çocuğu bırakıyor ve kaçıyor. Yaralı halde, çocuk da peşinden koşuyor. O Dilan Polat'ın oğlu. Gördünüz değil mi olanı? Dilan Polat'ın oğlu o. Bak, bir daha vereyim. Çocuk orada, Dilan Polat'ın oğlu, hemen gördüğünüz gibi koruma vuruldu. Yani daha doğrusu yardımcıları, kuzeni. Yardımcı çocuğu umursamadı. Kendi canını kurtarmak için kaçtı. Çocuk da peşinden koşuyor. Ve kulaklarını tıkıyor. O Dilan Polat'ın oğlu. Oğlu. O an o adam bir şey yapmak istese o çocuğa, bunu engelleyecek hiçbir şey yok. Çat diye engel şey olur yani. Bitirir o işi.
Anlatabiliyor muyum? Çocuğunu düşünmüyor. Benim çocuğum nerede, nasıl? Adamı gel bu çocuğa kaç sene terapi versen kendine gelemez artık. Bırak ki kendi de ölümden dönmüş. Bayağı o adam bırakmış onu kaçmış. Bir üzerine siper olmamış çocuğun yani. Korumalığını yapmamış orada. Kendi vurulmasına rağmen. Olacak iş değil ya. Şu anda da cenaze devam ediyor. Dilan Polatlar istenmiyor. Dilan Polat da çıkmış taksinin yanında sinir krizi geçiriyor. 3 günlük Alaçatı tatili macerasında sonu böyle geliyor efendim. Hepimize geçmiş olsun. Bizim mutluluk kampımız var Alaçatı'da. Güvenli, kaliteli, huzurlu. Bu diş dünyadan uzak ama gerçekten görülecek yerlere yakın bir şey isterseniz. Biz bu ay, bakın kaçında yapıyormuşum ben. Haziran'ın 18 ile 21 arasında mutluluk kampı yapıyoruz. Yine benim gözetimim altında olacak efendim. Mutluluk kamplarının ilki olacak bu sene yapılan. Yine Alaçatı'da olacak. Tabii ki emniyetli. Sadece bize kapatılmış. Düzgün, kaliteli bir otelde olacak. Her zamanki gibi bekleriz. Şimdi Alaçatı'yı, gerçek Alaçatı'yı görün. Böyle bir yer değil Alaçatı yani. Böyle bir yer değildi en azından. Burhan Aktağ'ı Müge Anlı'nın eski kocası olarak tanıyorsunuz. Aynı zamanda kendisi bir magazin sunucusu ve yorumcusu. Eski bir magazin sunucusu ve yorumcusu. Şimdi şöyle verelim. Pardon, özür dilerim, bir dakika, o da dayak yedi de onu vermeye çalışıyorum. O da maalesef boşanma davası, 8 yıllık ikinci eşinden boşanırken dayak yiyor. Pardon, 3. eşinden. Benim babamı öldürüp kaza süsü vereceklerdi. Bak. Bıraksana. Hadi sana şikayetçiyim. Bana saldırdı. Bana yüklerim arabama. Hala kayıt yapıyorsun. Çekeceğim tabii. Hadi baba. Devlet büyüklerimize seslenmek istiyorum. Biz çok adi bir şekilde darp edildik, saldırıya uğradık. Babamın hayattaki şansı bendim ki dün yanındaydım. Doğru söylüyor. Çünkü şöyle bir şey var. Burhan Aktağ'ın oturduğu evin önünde oluyor bu. Dairenin, hatta evinin kapısının. Kardeşim, şimdi sen benim evimin kapısına niye geliyorsun? Bu Türk milletinde bir de bu var ha. Kapı çalıp habersiz gelip da kapıya dayanmak. Kapıya dayanmak suçtur arkadaşlar. Kapıya randevusuz, izinsiz dayanmak, kapı çalıp zorlamak, tak 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 kapıya vurmak, cama vurmak. Suçtur, tacizdir, olmaz. Randevuyla gelinir gidilir eve. Ev bir insanın en özel yeridir, en korunma altında olması gereken yeridir. Oradaki adam bana saldırdı dese dahi, senin adamın dairesinin kapısında ne işin var yaşadığı yerde güzel kardeşim? Ne işin var ya senin? Yani evet, Müge Anlı'nın ilk eşi Burhan Aktağ, şu anda da kendisi magazin sunucusu, bu şekilde bir saldırıya uğruyor. Kızı da diyor ki ve boşandığı gün, eşinden boşandığı gün, Aysun Çardak'tan boşandığı gün, herhalde eski eşinin akrabalarıdır. O da şeydeki dairenin önü. Tesadüfen yol geçen an değil herhalde, yani oradan geçsinler. Ben kapımın önünde birini buluyorsam bir sıkıntı var bunda. Bunu ben bu Aleyna olayında da söylemiştim. O meşhur cinayette, o genç futbolcu çocuğun öldürülmesinde. Kimse kimsenin kapısına dayanamaz. Kimse kimsenin kapısının önünde araba içinde saatlerce bekleyemez. Taciz edemez, zorbalık yapamaz. O rapçi halen nasıl dışarıda? Halen niye kızın kapısının önünde saatlerce oturdun diye hiçbir şekilde ceza almadı? Bunu merak ediyorum. Bu özgürlük kısıtlamaktır, bu zorbalıktır, bu tacizdir ki bu davranış da arkadaşının ölümüne sebep oldu yani. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Evet, devam edelim bakalım neler vereceğiz. Haluk Levent biliyorsunuz mide kanamasıyla hastaneye kaldırıldı. Hiç istirahat etmedi. Bir daha konsere çıktı. Bir daha hastanelik oldu. Şimdi 7 Haziran'ı iptal etmiş. Hayranlarından özür diliyor. Hayranlarını affedersen sağ ol ki konser yapabil yani. Değerli kardeşlerim,
Bremen'de konserimiz olacaktı ama rahatsızlıklarından dolayı bildiğiniz gibi biraz ertelemek zorunda kaldık konseri. Hepinizden özür diliyorum. Haluk abiniz yakında tekrar sizlerle birlikte olacak. Evet, teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun diliyoruz kendisine. Ve şimdi efendim tekrar bir son dakika yine mezarın başından görüntü geliyor. Tabii kızı perişan, büyük kızı perişan. Hem babalar çok kıymetlidir kız evlatları için. Hem de olacak iş değil yani. Tatile gitmiş adam, ne halde dönmüş adam yani. Olacak iş değil. Onu da verelim babaya en acı veda olarak ve bu Alaçatı'da gerçekten gideceğiniz yere, kalacağınız otele dikkat edin. İki fenomenin gittiği yere gitmeyin. Onlar Mersin'e, siz tersine gidin. Bilin, güvendiğiniz insanları eve alın. Ben bunu diyorum, en güvendiklerim. Beni vuruyor yani, öyle söyleyeyim. Hırsızı, arsızı en güvendiğim insanlardan çıkıyor maalesef. Para artık aslanın ağzı falan değil, midesinde. O yüzden 3 kuruşa muhtaç veya tenezzül eden o kadar garip insanlar türemiş ki verelim efendim. Konuşma bana. Konuş babam, konuşma bana. Hadi kızım, duanı da et. Evet, hak etmedi. Evet. Baba hepsinden önce alacağım baba. Hepsinden önce de alacağım. Hepsinden önce de alacağım. Ne konuştuk? Hepsinden önce de alacağım. Can Polat'a bir şekilde. Bana yazar şekilde. Ben Can Polat'a. Kız burada bir söz söylüyor, farkında mısınız? Hepsinden hıncını alacağım diyor. Hepsinden hıncını alacağım. Şimdi normal bir işveren veya normal bir akraba için hepsinden hıncını alacağım denir mi? Cık. Normal bir ölümde denir mi? Cık. Hepsi diyor bak. Katilden hıncını alacağım demiyor. Seni öldürenden hıncını alacağım demiyor. Normalde katilden hınç alınır veya hınçlanılır. Tabii çocuk orada panikle, üzüntüyle, şokla, yaşanabilecek en derin acıyla söylüyor bunları. Ama buradaki söz çok önemli arkadaşlar. Bu hepsi kim ve anne veya akraba uyarıyor. Bak ne konuştuk, sus diye. Hepsinden önce de alacağım. Ne konuştuk? Hepsinden önce de alacağım. Can Polat'a bir şekilde. Bana yazar şekilde. Ben Can Polat'a. Şimdi hepsinden hıncını alacağım. Suça girebilir, işte yanlış yorumlanabilir diye kızın ağzını kapatıyorlar. Kızın ağlamasına değil de bu dili laflara, hani bir şey belliyor diye kızın üstüne gelinebilir diye orada kızın ağzını kapatıyorlar, bakın. Ele bakın. Şurada göstereceğim, bakın. Kızın ağzı kapatılacak. Hepsinden önce de alacağım. Hepsinden önce de alacağım. Ne konuştuk? Hepsinden önce de alacağım. Kızın ağzını kapatıyorlar. Hepsi diyor çünkü orada demek ki Polat ailesini veya ne bileyim artık kastettiği kimlerse. Bu rezilliğin sonunda güzel bir haberim var. Tam 6 yıl aradan sonra efendim Şebnem Ferah sahnelere döndü. Onu bir verelim. Ve bakın ne kadar zayıflamış, ne kadar duygusallaşmış. Bir sürü hayranı gitmiş. Şebnem Ferah zaten niye bıraktığını anlamadık ama demek ki derdi para değil kadının. Demek ki derdi sanat. Vücutta bir metal yorgunluğu oluyor. Onu atıp gelmiş. Psikolojik bir yorgunluk oluyor. Onu halledip gelmiş. Çok da formdaydı. İzleyelim. Sevgili arkadaşlar, hayatımda bu kadar duygulanmaktan sesimi kontrol etmeye çalışarak şarkı söylediğimi hatırlamıyorum. Sürçülisan ettiysek affola, biraz fazla heyecanlıydık. Saygımızdan ve sevgimizdendir. Bir dahaki sefer her şey daha güzel olur. Sizi çok seviyoruz. İyi ki geldiniz. Ben de Şebnem Ferah'ı çok severim efendim. Evet, bugün de sonuna geldik. Kendiniz gibi burada bile abuk subuk düşünen, provokatif,
İşte seçemiyorsun buradaki ne bileyim benim takipçilerim kaçsa o kadarını. Ama bizim kendi dostlarımızı seçtiğimiz ve her akşam buluştuğumuz kişisel gelişim, eğitim, sohbet, kültür, kitap, felsefe. Hocalarımız, sanatçılarımızın olduğu bir grubumuz var efendim. Aion Kulüp diyoruz. Sonsuzluk demek, ömür demek, çember demek. Yunan mitolojisinden geliyor. Sonsuz sürecek dostluklar için yalnız hissetmemek ve kendin gibi düşünen, bir şey öğrenmeden uyumak istemeyen, akşamları yalnızlığını paylaşmak isteyen, çünkü hep dersler var o saatte, ders demeyelim. Zoom'lar var, workshop'lar var. Ne bileyim günlük tutmaya kadar çeşitli faaliyetler var. Katılmak isteyenlerin hepsi buradan başvurabilir ya da bu sayfadaki numarayı arayabilir. Dediğim gibi yüz yüze olmak, benimle bir alaçatı keyfi yapmak istiyorsanız en güvenilir ve kaliteli şekilde bu ayın 18'i ve 21'i arası. 3 gece 4 gün hep birlikte olacağız. Alaçatı'da yine çok güzel bir otelde ve geçen senenin fiyatlarından olacağız. Sonra 3 katına çıkacak çünkü sezon tam açılıyor bu sefer. Hepinizi bekliyoruz. Aynı telefon numarasından, sosyal mecralardan başvurabilirsiniz mutluluk kampı içinde. Saygı ve sevgimle kalın efendim. Hoşçakalın.